Herkese merhaba, selamlar. Bir süredir tek başıma oturup anlatarak video çekmediğimi fark ettim. Hem onu yapalım birlikte, hem biraz halatır olalım. Umarım herkes iyidir. İzliyorsan, kim izliyorsa burada. Umarım keyfin yerindedir, günün güzel geçiyordur. Ben evdeyim şimdi. Gündüz birkaç işlerimi hallettim. Malta'daki işler hakkında bahsedeceğim. Buraya gelmek isteyen çok fazla insan var. Haliyle herkes hayatını kurtarmaya çalışıyor. Türkiye'deki ekonomik durum olsun, onun dışında insanların kafa yapısı olsun, herkese uymayabiliyor. Siz daha iyi biliyorsunuz. Onun dışında ben buraya 2018'de geldim, yani 7 sene önce. İlk gelişim nasıldı? Onlardan bahsedeceğim. Bir arkadaşım sormuştu, yorumlarda belirtmişti. Eray Can'a selamlar buradan. Kanka senin ilk Malta'ya gidişini bir anlatsan, senin hayatında dönüm noktası gibi oldu bir şey demişti. Haklı, benim ilk yurt dışına çıkışım Malta. Geçtiğim yolları bahsedeceğim. Çünkü ben bu yola çıktığımda tek başımaydım. Google Map üzerinden bu adanın nerede olduğunu bulup, işleri Google'dan zorla bularak, ne olduğunu bilmeyerek başvurarak falan buralara böyle keşfede yola çık mantığıyla buraya kadar geldik. Amacım aslında o zamanlar biraz İngilizcemi pekiştirmek, biraz para kazanmaktı. Sonrasında Türkiye'ye dönüp kariyer planlarım vardı falan. Herkesin olduğu gibi. Ama buraya geldikten sonra 6 ay içerisinde fikrim değişti. Ve dedim kariyer peşinde koşup kendimi yıpratmaktansa burada hayatımı yaşayabilirim. Farklı deneyimler görebilirim, ülkeler görebilirim, diller öğrenebilirim, insanlar tanıyabilirim diye düşündüm. İlk geldikten 6 ay sonra böyle oldu. Şimdi buradaki iş imkanlarından bahsedeceğim. Ben buraya not alacağım. Tekrar aynı şeyleri anlatmayalım diye. Ben Esen Mutlu. 32 yaşındayım şu an. Artık 32 oldu. İlk geldiğimde işte 25 falandık herhalde. 2018'de. Nasıl geldim? Önce Türkiye'de bir İngilizce kursuna gittim ben. Türkiye'de normal çalıştım birkaç işte üniversiteden sonra. Sonra dedim bir İngilizce kursuna gideyim. 3-4 ayın sonunda kursu bıraktım. İş aramaya başladım. Para lazım oldu. Hani İngilizce kursuna para yetmedi. Bir de odaklanmıştım. Gece gündüz İngilizce çalışıyordum. Kursa gidiyordum. Yatıyordum. İngilizceyle uyanıyordum. Akşam Laura diye bir arkadaşım vardı. Amsterdam'dan selamlar buradan. Hala arkadaşız 8 senedir. O destek atıyordu Skype'tan. Onunla konuşuyordum. Kursa gidiyordum falan. Koştur. Ondan sonra para da yetmiyordu bir senelik devamlı gitmeye. Hızlı kastım diyelim. Ondan sonra internette Google'a yazdım. English speaking job in Europe. Türkçe konuşulan işler, İngilizce konuşulan işler Avrupa'da falan diye ararken baktım Malta diye bir adada ilanlar çıkıyor. Türkçe konuşan, İngilizce konuşan arıyorlar diye. Abi ben ne öğreneyim? Gönderdim CV'yi. Berlin'e de gönderdim, Portekiz'e de gönderdim, Malta'ya da gönderdim. Ondan sonra ertesi gün hangover sabah uyandım. Hangover sabah uyandım. Bu benim Malta'ya geliş hikayem. Ben de bundan bahsedeceğim. Videonun sonunda da Malta'daki iş imkanlarından bahsedeceğim. Bildiğim, duyduğum, gördüğüm, deneyimlediğim kadarıyla. Boş bilgiler olmayacak. Sadece önce kendim nasıl geldim onu anlatacağım. Tatlı bir süreçti. Abi şimdi dediğim gibi ertesi gün bu uyandım. Telefonda çağrı var. Artı 356 yazıyor. Benim de dedemler falan Bulgaristan'da yaşar. Bulgaristan göçmeniyiz. Ben İzmir doğumluyum da. Ondan sonra dedim herhalde dedemlerden Bulgaristan'dan bir çağrı geldi falan. Geri dönmedim. Maillerime bir baktım bilgisayarın başında sabah 9.30. Malta'dan işte biz seni aradık ulaşamadık falan diye mail gelmiş. Hemen döndüm dedim Skype adresim bu, ulaşın tekrar görüşelim. Hemen aynı gün içerisinde, saatler içerisinde görüştük. Portekiz'den iş bulma kurumu aradı. Malta'ya Türkçe bilen ve İngilizce bilen eleman lazımmış. Genç, hani sunum yetenekleri kuvvetli falan. Ben dedim yaparım ama işin ne olduğundan hiç haberim yok. Game Presenter yazıyor o zamanlar. O da şeymiş, online kasinolarda, online bahislerde sunum yapıyorsun, sen oynamıyorsun yani. Kart dağıtıyorsun ya da rulette top çeviriyorsun falan. Öyle bir işmiş ama inan işi kabul ettikten sonra neredeyse anlıyorum hani. Paldır küldür ne olursa atlayacağız ya. Ondan sonra bana dediler ki maaş bu. Oha dedim maaşa bak o zaman daha ilk işim 19.000 euro falan dediler yıllık. O zaman tabii böyle güzel geldi. İngilizcemi hem İngilizce öğrenmeye geliyorum hem maaş alacağım düşünsene falan o kafayla. İnşallah yaparız kafasındayım bir de. Dediler ki uçak biletini alıyoruz.
Öyle bir şey duymamıştım. Tamam dedim, güzel. Ondan sonra 3 hafta geldiğinde konaklamanı da ayarlayacağız. Oha dedim. Tamam, çok iyi. Relocation paketi diye geçiyormuş bunlar. Yani taşınmaya yardımcı olma. Ama bizim Türkiye'de biz ne bilelim, serbest piyasada çalıştık. Biz sana kim uçak bileti alacak, konaklama verecek, bir de euro bazlı. Neyse. Ben başta bir düşündüm, ha soyulacaklar mı beni? Çünkü dediler ki tabii pasaportun fotoğrafını at, uçak biletini alalım, bilgilerini ver, konaklamanı ayarlayalım falan. Ben bir tırstım. Maltalı bir arkadaşım vardı falan, ona ulaştım. Arkadaşım dediğim de yani sadece oralı olduğunu bildiğim. Dedim böyle böyle bir iş var. Dedim bunlar gerçek midir, doğru mudur dedim, soyulmayalım, kazıklamasınlar bizi. Yok ya dedi, onlar köklü şirket orada. İyi dedik, tamam. Başvurdum. 20 gün içerisinde o telefon çağrısının üzerinden çat Malta'ya indim. Havalimanına indim. Elinde biri Esen Mutlu diye tutuyor. Daha 20 yaşında gencim. Oha dedim, takım elbiseli bir adam. Aldı beni, eve yerleştirdi şirketin. 3 hafta orada kaldım. Bir de Alman bir ev arkadaşım geldi, bayan. Ona da selamlar, Liana. Güzel zamanlar geçirdik, arkadaşız hala. Hem İngilizceme evde etrafı gösterirken falan katkıda bulundu ilk alanlarda, zamanlarda. Ondan sonra biz başladık kuryerlik yapmaya. Kuryerliği orada öğrettiler 3 hafta falan. Eğitimde de 3 hafta paranı alıyorsun normal. Aylık yatıyor. Sigorta girişin var. Özel sağlık sigortan var. Onun dışında diş yaptırırsan, örnek veriyorum, kırıldı, bir şey yaptırdın falan. Basic bazı şeyleri karşılıyor falan. Spor salonunu karşılıyor. Aylık 400 euroya kadar yılda. Yani normal bir spor salonu bulursan sokak arasında ya da mahallede gidebilirsin neredeyse 6 yıl ya da yaklaşık 8 ay boyunca o parayla. Neyse benim öyle başladı. İngilizce, Türkçe çalışmaya, konuşmaya başladık. Kıvırdık bir şekilde. Sonra baktım Malta güzel. 6 ay sonra dedim ki ben dönmeyeceğim ya, kalacağım buralarda. Ne işim var dedim, ben Türkiye'de pazarlama, satış, gir de müdür olmaya çalış bir yerlerde de haftada 6 gün maaş belli, baskı belli. Ondan sonra neyse bir de ben para kazanıyorum o zamanlar. Euro ve dolar da artmaya başlıyor tam o zamanlar. Kazandığım para her ay sanki benim aynı ama Türkiye'de çeviriyorsun ya o zamanlar liraya. Bir bakıyorum bu ay 17.000 almışım. Bir bakıyorum diğer ay 25.000 almışım. Bir bakıyorum diğer ay benim maaş 30.000 olmuş. Örnek veriyorum rakamları. Hep yükseldiği için çocukken öyle geliyor. Neyse işte benim bu örnekler böyle bana iyi geldi. Ondan sonra 1-2 sene çalıştım ben bu kuryerlik işinde. Ondan sonra ofis işlerine geçtim. Biraz daha İngilizcemi ve kendimi, çevreyi geliştirince bir ofis işine geçtim. Türkçe ve İngilizce, yine Türkçe konuşmak burada çok önemli. Malta'da maaş beklentinizi ve iş bulma oranınızı arttırıyor kesinlikle. Hani dünyanın kaç yerinde Türkçe bilmen gerekir ve para kazanabilirsin dersek Malta o açıdan iyi. Bir videoya bakalım, çekiyor mu? Tamam, çekiyor tamam. Çünkü bu açıdan ben daha önce çekmedim. Neyse ondan sonra Türkçe işine başladım ben. Gezilere falan başladım. 6 ülkeye gezdim Avrupa'da. Önce bir araba almak için para biriktirdim. Standarttır. Ondan sonra dedim ya ne yapacağım, arabayı gez. Zaten Malta ufacık. 30 kilometre falan baştan sona yürüyebiliyorsun. Ya arabaya 1 saat sürüyor da yürüsen bir gün sürer yine. Ondan sonra İngilizce, Türkçe işler buldum. Ondan sonra bir Brezilya'ya gitme maceram oldu. Oraya giderken de yine bu işlerin bağlantılarıyla kurduğum bağlantılarla Binance dediğimiz kripto şirketine girdim. Orada da uzaktan çalıştım, evden çalıştım. Ondan sonra tekrar şimdi bir hayatta inişler çıkışlar oldu. Çözdük yine her şeyi. Geldik tekrar buraya. Buradan devam ediyoruz. Buralar çok önemli değil. Şimdi geleyim Malta'daki işlere. Tekrardan Malta'dayım ben. İlk bıraktığım yerden devam ediyorum. Bu sektörün adı iGaming. Oyun sektörü, online bahis sektörü Malta'da çok güçlü, çok Türkiye'deki bütün merkezlerin oynadığınız bahislerin o dede mede dedikleri var ya, futbol maçlarının bahisleri ya da dede dediğiniz oyunların, slotların, bahislerin şirketleri, headquarter'ları, o baş ofisleri genelde hepsi Malta'da. Çalışanlar, ondan sonra bu tarz işte. Tamam, biraz klima iyi, zaten hararetliyiz. Bu bahis şirketleri falan Malta'da. Kötü değil, legal, yasal. Sen burada zaten çalışıyorsun, sunumunu yapıyorsun ya da ofiste müşteri desteğini alıyorsun ya da ne bileyim finans bölümüne bakıyorsun. Genelde burada çalışanlar herkes finans der. Buradan çıkan YouTuber'lar da Malta'ya geldik, finans işi yaptık falan derler de hepsinin işi finansla hiçbir alakası yok. Online bahis sektörü ve kötü bir şey de değil bu. Sonuçta maaş çalışıyorsun, sigortan var, yatıyor. İleride emekli de olabilirsin buralardan. Hani örnek veriyorum, bilmiyorum onu da. Yani Türkiye'ye gidip geldiğinde de bir sıkıntı olmuyor. İnsanlar korkuyor çünkü bu sektörden bahsedince de. Bu da bir iş. Bulgaristan'da da şimdi artık o piyasa var. Kıbrıs'ta var. Latvia dediğimiz Letonya'da var bu piyasa.
Yani büyüyor artık. Para kazanmak isteyenler için güzel bir yöntem. Yani müşteri hizmetleri desteği verebiliyorsun yazarak, chat yaparak, sadece arama yok falan. Yani bu tarz işler bulabiliyorsun Türkçe ve İngilizce bilerek. Bu videoyu izleyip İngilizce biliyorsa ya da buradaki dil okullarına gelip İngilizce öğrenip, burada çünkü çok İngilizce dil okulu var. Tüm dünyadaki en ucuz dil okulları Malta'da. Buraya gelip dil okulunu öğrenip aynı vizeyle iş bulup kalabiliyorsun da. Hani varsa ilgilenenler, yani referans oluruz. Bir tartarız, bir 5 dakika konuşuruz, aga kimsin, nesin? Yani sonuçta referans olacağız. Bir 5 dakika selamlaşırız. Varsa öyle niyeti olan, İngilizce bilen. Türk pasaportu da olur, Avrupa pasaportu da olur. Burada işler var, referans da oluruz. Hani uyarsa kafamız. Denersiniz şansınızı. Instagram zaten var orada. Esenmutlu. Ulaşabilirsin. esenmutlu@hotmail.com'da benim e-mail adresim. İşbirliği olur, bir şey olur abi. Bağlantıda kalmak istersen. Yani geziyoruz. Dünyanın bir yerinde karşılaşırız. Şey yapabilirsin. Neyse işte bu işler Malta'da mümkün. İngilizce kursuna gelip de kalmak da mümkün. Bu işleri Google'dan iGaming adı altında aratarak, yazarak da görebilirsiniz. Bu işler var. Ondan sonra biraz kripto işleri var. Birkaç kripto şirketinin ofisleri burada. Oralarda yine İngilizce işler bulabilirsiniz. İngilizce çalışabileceğiniz ofis işleri. Ya iş çok dünyada ama burada hani ofise gidebiliyorsun. Hani Türkiye'de bile bir ofis işine gidip çalışıp maaşını almak zor artık. Gitsen de çok çalışıyorsun, az para veriyorlar. Burada en azından hani biraz daha insani şartlarda işler bulunmak mümkün olabiliyor. O yüzden anlatıyorum. Hem kendi deneyimimi hem belki yararlanmak isteyen olur. Bu yollara girmek isteyenler vardır. Dil okulları hakkında satıyorum. Evet, benim de bir kod alıyorum, promosyon yapıyorum. Öyle bir şey yok abi. Ben destek olurum. Varsa burada niyeti olan kod mod yok. Okul kampanya, satış matış yok bende. Olursa bakarız. Öyle işte. Umarım eğlendiniz, keyif aldınız. Şöyle bir video oldu. Biz neredeyiz? Evimi de çekeyim hadi. Malta'dayız abi. Malta nasıl onu da görelim. Bardak almamışım, kusura bakmayın. Malta biraz arkam Mardin'e benziyor. Sen ne anlatıyorsun oğlum Mardin'den Malta'da gibi dersen anlarım. Burası kira abi. 1+1. Kendi kanalımı koymuştum arkaya. Şimdi böyle Mardin'i anlatan bir yapı. Bak şurada da şey ektim. Fesleğen, bunlar biber, bunlar domates falan. Çıkacaklar umarım. İyiler yani. Ortam böyle. Altıda bir tane İrlanda barı var. Ne oldu, kavga mı çıktı? Yok. Şurada bir bina var. Arkada şurada hemen deniz görünüyor gibi görünmüyor. Aslında şu arada şuradan gidince deniz, her yer denize çıkıyor. Ada zaten. İzlediğin için teşekkür ederim diyelim. Beğeni, like falan bakarsın. Kendine iyi bak, görüşürüz.